Merhaba, Hıvak Bile'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Avens kurucu ortağı Rahim Kula. Rahim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Rahim, ben seni Avens kurulduktan sonra tanıdım. Evet. Sektörde aslında sen Avens öncesinde de vardın ama biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz seni. Kaç yılda doğdun, nerede doğdun? 15 Haziran 1981 Edirne Keşan doğumluyum. İlk orta öğrenim oralarda mı geçti? Evet abi. İlk okul, ortaokul ve liseyi Keşan'da okudum. Akabinde aslında ticaret lisesi mezunuyum. Ticaret lisesi mezunu olduktan sonra biraz açayım isterseniz orayı. Bir yakınımızın yanında inşaat malzeme satış ofisinde staj yapmaya başladım. Aslında ticaret hayatıyla tanışmama vesile olan yer aslında orasıydı. Yani profesyonel anlamda işte satış, alış, işte ne bileyim lojistik, operasyonu aslında öğrenmemi sağlayan yer aslında orasıydı. Üniversiteye de gireceğim ama üniversite meselesi birazcık da askerlik meselesinden sonra oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum aynı zamanda. İşte ticaret hayatını 2 yıl devam ettikten sonra İstanbul'da çalışma hayatına başladıktan sonra İşletme Fakültesini bitirdim. Keşan'dan İstanbul'a gidişin nasıl oldu? Ya şöyle aslında bizim hikayemiz de her insanın olduğu gibi bir başarı hikayesi yazmak için ekonomik sebeplerle birlikte. Ben askere gittikten sonra böyle profesyonel hayata giriş yapmak istiyordum. Tabii ki ticaretle de uğraşıyorduk. Artık ticaret bir şekilde kanımıza işlemişti. İstanbul'a geldiğimizde sektörün önünde gelen bir firmalarının birinde 13 yıl çalıştım. Buraya daha önce de sizin yaptığınız programları aslında izliyorum. Onur diye bir arkadaşımız da katılmıştı. Ben demiştik işte personeli seçerken en alt seviyeden başlatıyorum. İşte en üst kademelere kadar kendisi nereye kadar gitmek istiyorsa oraya kadar gitsin diye kendisine öyle bir tanım yapmıştı. Benim de hoşuma gitmişti. Ben aslında bu silsileden geçmiş bir eksiyim. İlk çalışmaya başladığımda muhasebe ve finans operasyonlarını yönetmek için başlamıştım şirkete. Tabii o zaman 2003'tü yıl. Yani 22 yıl önce aslında bu sektöre adım atmış birisi olarak bahsediyorum bu konuyu. Sonrasında aşırı biz o zaman aslında 5-6 kişiydik şirkette. Ama çok yoğun bir zamana denk geldik. Yani inşaatın çok yoğun olduğu, ticari kurumların çok fazla yapıldığı, işte alışveriş merkezlerinin böyle bir furya içerisinde olduğum için aşırı bir telefon furyası, satış furyası içerisinde olduğum için bir baktım satış destek olmuşum. Sonra işte birkaç sene içerisinde şirket de büyümeye başlayınca sonra bir baktık işte yani satış destekten satış uzmanlığı, sonra operasyon şefliği derken işte 13. yılıma yaklaştığımda işte operasyon yöneticisi olana kadar devam etti bu iş. O arada tabii ki üniversiteyi de aradan çıkartmış olduk. Hem de üniversitede bu yaptığımız işe göre de bir şey okuduğum için de gayet de mutluyum aslında. Çalışma hayatına tekrar geri döneceğiz ama Keşan'da çocukluğun nasıl geçti? Nasıl bir öğrenciydin? Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Yani bizim jenerasyonun çocukluğu zaten kimin de sorsanız aynı cevabı verir. Çünkü sokak çocukları bizlerdik yani. Bizim jenerasyonda birlikte belki bu son bulmuş da olabilir. Çünkü hem televizyon çağı hem sokak durumlu oyunlar bitmek bilmeyen işte gecelere yarısına kadar işte dışarıda takılmalar. Tabii ben Keşan gibi bir yerde yaşamış olmanın rahatlığını çok uzun süre yaşadım. Keşan'da hem rahat bir şekilde hani böyle İstanbul gibi karmaşa olmayan bir yerde rahat büyüdük aslında açıkçası bakıldığında. Güzel bir çocukluk yaşadım. Öğrencilik hayatımda ben sınıfın en zekilerinden değildim. Ama mesela her şeyin çok farkında olan bir öğrenciydim. Yani ortaların üzerinde olduğumu söyleyebilirim. Çaba gösteriyordum aslında başarılı olmak için. Ve fena da bir öğrenci olmadığımı düşünüyorum yani. Bu tarz bizim sektör gibi teknik bilgi ağırlıklı konulara eğilimin var mıydı veya etrafında bu tarz işlerle uğraşan birisi var mıydı seni motive eden? Aslında yoktu desem yeridir. Yani aslında şöyle benim daha öncesinde işte bahsettiğim gibi Keşan'da bir akrabamızın yanında inşaat malzemeli satış ofisinde çalışmam ticarete bakış açımı değiştirdi. Dolayısıyla da ben mesela burada sadece şunu öğrendim aslında çalışırken de. Bir işi yapıyorsanız mesela sadece belli benim işim işte bunu buradan buraya kaldırmaksa bununla yetinmemem gerektiğini aslında öğrenmiş oldum. Burada mesela şirket içerisinde bir şeye ihtiyacı olduğunda baktım ki böyle bir eksiklik var. Bunu kimse bana işte görev olarak adlandırmasa bile bunu ben yaptım derken o benim görevim oldu. Yani bu benim kişisel gelişmeme de çok sebep oldu aslında bakıldığında. Biz yani ne yaptık? Kimse bize görev vermediği işleri yaptığımız için teknik olarak da kendimizi işte bir sürü soru sorulduğu için kendimizi de geliştirdik böylece. İster istemez bir bakıyorsunuz başka bir konu haline geldi bizim mevzu. Yani biz mesela ticareti düşünürken bir anda hıvak sektöründe bulduk kendimizi. Gelişmekte olan büyüyen bir firma içinde de olunca da
O aralar işte etrafımızdaki iş yoğunluğu da aşırı fazlaydı. İster istemez bizi başka bir konuma evrildi olay. İstanbul'a geldin, bir havalandırma firmasında görev yaparken askere ne zaman gittin? Öncesinde. Tabii daha bu işler olmadan önce Keşan'da yaşıyorken uzun dönem askerlik yaptım Bursa'da. Aslında orada da mesela operasyonel işler yapıyordum. Orada da çavuş olarak yaptım askerliğimi uzun bir süre. Nasıl böyle operasyonu şu anda çeviriyorsam orada da böyle bir askerde de böyle bir işte komandoluk durumumuz olmadı. Yani biliyorsunuz askerde bazı insanlar işte görev olarak mutfakta görev yapıyor. Biz mesela ben nizamiyede görev yaptım. Böyle işe gider gibi her gün nizamiyede böyle nizamiye operasyonel işler, işte ne bileyim ofis işleri gibi işlerle uğraştık yani. Hem çavuşluk yaptık hem idarecilik hem yöneticilik yaptık. Bu aslında kişisel olarak bu da gelişmemi sağladı benim. Avens 2017'de mi? 2017'nin Şubat ayında kuruldu. Avens kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Şimdi tabii çok uzun süre sektörde çalıştığınız zaman işte yani firmanın belli boyuta geldiği zaman işte yeni firmadan doğurması kadar normal bir şey olamaz. Bu firmada böyle bir durum olmuştu. Aynı şirkette çalışan 2 arkadaşım daha var. Ortaklarım yani. Onlar makine mühendisi ve alanında çok profesyonel ve tecrübeli kişiler bu arkadaşlarım ve çok uzun yıllardır beraberiz. Hasbelkader işte bu konular hep konuşulur biliyorsunuz. İşte şirket kurma kararı bunlarla beraber aynı arkadaşlarımla beraber ortak akıl şeklinde olmuştu. Belli boyuta gelen firmalar artık işte belli bir süre çalıştıktan sonra kendi hikayenizi yazma isteği, arzusu oluşuyor. Bizim hikayemiz de bence öyle başladı. Avens kurulduğunda hangi ürünleri piyasaya sunuyordunuz, satışını gerçekleştiriyordunuz veya temsilcilik vesaire var mıydı yoksa al sat mı yapıyordunuz? Yani aslında Avens 2017'de göreve başladığında ticari bir kurum. Türkiye'den OEM ürünler üreten, kendi adına yani OEM ürün üretirken biz mesela kendi teknik datalarımızla, kendi teknik işte çizimlerimizle birlikte özel ürünler üretiyoruz aslında. Yani bugün işte üreticiye gittiğinizde ben bunu istiyorum dediğinizde bizim şahsına münhasır olarak ürettiğimiz ürünü size vermiyorlar. Çünkü biz buna özel olarak ürettirmiş ve özel işte veriler, teknik datalar, verim, işte cihazın kendi özelliklerine göre özel ürettirdiğimiz için. Şimdi dolayısıyla da biz bunları yaparken de uluslararası bir firmayla da bir görüşme temasımız oldu. İtalyan Vortis firmasıyla distribütörlük anlaşması yaptık. Bunu yaparken de dedik eksklusif distribütör olmamız koşulu da oldu bu işte. Biz havalandırma ürünleri, fanları noktasında satış yapıyoruz. Isı geri kazanım cihazları yapıyoruz. Satışını yapıyoruz. Havalandırmanın gerektirdiği işte diğer cihazların da satışını yapıyoruz. Dolayısıyla da Vortis noktası kurulduktan sonra gerçekleşen bir durum oldu. Vortis temsilciliğiyle devam ediyoruz. Vortis'le devam ediyoruz. Onunla birlikte Vortis tabii Türkiye'de 30 yıldan beri var olan bir marka aslında. Çok bilinen bir bizim sektörümüzde olan birçok firma Vortis firmasının markasını tanır. İlk olarak bakıldığında 30 bin saat mekanik ömrü veren ender nadir firmalar arasında. Bu bizim satış yapma yeteneğimizi ve satış kolaylaştıran bir hadise. Çünkü yani fişe taktığınız ürün 3,5 saat size kesintisiz hizmet veriyor demek. İşte çok firmanın sağlayamadığı bir hizmet aslında. Biz burada Vortis malları geçmiş zamanda ürün gamı Türkiye'de çok az sayıdaydı bakıldığında. Sonrasında biz bu ürün gamını daha fazla Vortis'in ürünün niteliklerini inceleyince çok daha büyük bir ürün gamına sahip olduğunu ve Türkiye'de çok az ürün grubunun satıldığını gördük. İşte Vortis'de çeşitli işte eğitimler, işte teknik konuları falan görüşerekten bu ürün gamını şu anda çok fazla arttırdık. Yani Vortis belki ne üretiyorsa işte bizim ülkemizde de benzer ürünleri şu anda satışa sunabiliyoruz. Ayrıca domestik olduğunu düşündüğümüz bir üründü Vortis. Hem ticaret hem domestik kısmı vardı. Endüstriyel kısımda da noksan olduğumuz bir durumdu. 2019 yılında da Casals, İspanyol Casals firmasıyla İspanya'nın köklü kurumlarından bir tanesi 1881 yılında kurulmuş ve 100 yılı aşkındır üretim yapan çok teknik endüstriyel alanda gelişmiş olan bir üretici. Biz Vortis ve Casals'la birlikte fan çeşitliliği bakımından söylüyorum. Belki de en fazla çeşitlilik olan firmalar arasında yer alıyoruz şu anda. Yani siz bir fan ihtiyacınızı bize söylediğinizde biz işte bunu aksiyel, salyangoz, yani centrifugal dediğimiz salyangoz tipler olsun, kanal tipi olsun, patlamaya karşı dayanıklı ATEX fanlar olsun. Size bu gruplardan hepsinden yardımcı olabiliyoruz. Ortakların 2 mühendisle birlikte evet, Avens'i kurdunuz. Tabii sektörde tecrübeliydiniz ama Vortis gibi dünya devi bir markayı da Türkiye'de temsil etme sorumluluğunu alan bir şirket ve yeni bir şirket. Sektör bunu nasıl karşıladı? Biz bu ürünleri çok iyi bildiğimiz için yani bunları satmakta aslında çok büyük problem yaşamadık. Aslında ürün gamını da çeşitlendirmiş olduk böylece. Şimdi sektör aslında bu ürünleri çok kullanma durumu yakından tanıdıkları için aslında biz sadece daha fazla kitleye ulaşmak istedik.
Biz mesela şirketi kurarken de mesela bu herkesi bir görev üstlenmişti. Bu pazarlama noktasına çok önem verdiğimiz bir durum bizim bu. Yani Türkiye'de bilinen bir marka olabilirsiniz. Dünyanın en iyi markasını da satıyor olabilirsiniz ama sadece mal kendini sattırmıyor. Bunun sunum şekli, pazar araştırması, sektörle alakalı bilgi, işte daha fazla kitleye nasıl ulaşılabilir, bir sürü plan proje dahilinde oldu. Ya sektör tabii ki bizim bu ürünleri sattığımız bir durum söz konusu olduğundan dolayı kimse bize ya kardeşim biz bu ürünlerle ilgili bir problem yaşıyoruz gibi bir durumda karşılaşmadık. Çünkü projenin başından sonuna kadar her aşamasında yer alıyoruz. Satış yaparken de aslında bizim dikkat ettiğimiz bir konudur bu. Pazar araştırması sürekli yapıyoruz. Her yıl mesela daha fazla kitleye nasıl ulaşırız? Yeni müşteriler nasıl ediniriz? Bunun araştırması yapılıyor. Sektörde bizi gerçekten oluyor. Yani tabii ki plan olarak biz mesela ilk kurulduğumuz yıllarda düşünmüştük. Yani biz destek oldular. Yani kurulduğumuz zaman destek olur dediğimiz firmalar vardı. Onlar olmadı gibi. Sonra hiç destek olmadı dediğimiz firmalar sağ olsun bize bağırlarına bastılar diyebileceğim bir durum oldu. Mutluyuz yani, iyi bir başlangıç yapmıştık. 8 yıl geride kaldı. Tabii ona yaklaştık, evet. Bu süre içerisinde Avens bir sürü pazarlama faaliyetinde bulundu. Fuarlara katıldınız. Evet. Yurt dışında fuarları ziyaret ettiniz. Doğrudur. Hatta bu senenin ilk yarısında bir seminer de düzenlediniz. Doğru, çok önemli bir konu. ATEX konusundaydı. Doğrudur. Kasas ve Vortis temsilcileri geldi. Hatta çok önemli konu, aynı gün bir derneğimiz de o konuda bir webinar düzenlemişti. ATEX konusunda Avens ne düzeyde? Vortis ürünleri yeterli mi? Bunu bir açabilir miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Biz şuradan bakalım hadiseye. Özellikle mesela Vortis ve Casals gibi eksklusif distribütörlüğü yaptığımız bir kurumun iyi bir temsilcisi olmak istiyoruz öncelikle. Bunu yapmak için de aslında bakıldığında bir sürü fuar organizasyonuna katıyoruz. Özellikle sektörümüzde çok bilinen ISK Sodex fuarlarının ki 8. yılda 4. yani kuruluş yılımızdan beri 2 yılda bir düzenlenen bu organizasyona hep katılımcı olarak ve ciddi boyutlarda kaynak ayırarak aslında bunlara katılıyoruz. Bunu aslında neden yapıyoruz? Çünkü markaya ve distribütörlüğün gereği olan bütün şeyleri kullanmak istiyoruz. Gerçek bir distribütör gibi davranmaya çalışıyoruz. Çünkü markanın bilinirliğini arttırmamız gerekiyor ki hem bizim satıcı bayilerimiz bu işleri kolay yapsın, hem de biz bu kendi satış ekibimiz gittiğinde bu markayı tanımıyoruz kardeşim, bunlar kim dediğime lüksünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Onunla birlikte markayı Türkiye pazarında daha fazla hareketli hale getirmek için seminerler düzenliyoruz. Bu en son sizin de bahsettiğiniz özellikle patlayıcı ortamlara karşı dayanıklı fanlar ve de sessiz fanlar semineriydi o. Şimdi Exproof fanlar konusunda Casals ve Vortis aslında çok ileri seviyede bir firma. Hatta bizim ana konumuz da oydu. İyi de katılımcı gelmişti. İyi de sorular geldi oradan. Bizim ekibimiz aslında bu ATEX konusunda bayağı bir uzmanlaştık bu konuda. Ürün gamımız da bayağı bir zengin. Hatta son zamanlarda bize ciddi anlamda patlayamaya karşı dayanıklı fanlarla ilgili sorgu sual de geliyor. Ürün seçimi konusunda yardımcı olmamızı istiyorlar. Tabii çok spesifik bir konu. Yani bunun satın almak isteyen kitlenin de çok fazla bilgiye sahip olması gerekiyor. Biz yönlendirmeler, doğru tavsiyelerde yönlendirmeler buluyoruz ama gerçek kararı yine kullanıcının vermesi gerekiyor. Çünkü bu çok riskli bir durum çünkü. Biz bir kartelamız var, seçim kartelamız. Bunu müşteriye gönderiyoruz. İlgili boşlukları doldurmasını istiyoruz. Sonra seçim uzmanı yapanlar, seçim için uzman arkadaşlarımız bunu müşteri lehine ne kullanılması gerekiyorsa, hangi gruptan ürün istiyorlarsa patlamaya karşı, bunun kullanım alanı çatı tipi olur, kanal tipi olur, aksiyel olur, santrifüj falanlar olur. Hangi bu grubu tercih etmek istiyorsa onlardan birine evriliyor hadise. Özel, spesifik bir konu. Aslında bu konuda iyi olduğumuzu tekrar söylemek isterim. Sodex fuarı yaklaşıyor, Ekim sonunda katılıyorsunuz. Yeni ürünler, yeni teknolojiler olacak mı? Severek beklediğimiz bir durum aslında. Her 2 yılda bir bu anı bekliyoruz. Çok ciddi de yatırım yapıyoruz bu işle ilgili. İyi bir kaynak ayırıyoruz. Daha global temsilcisi olduğumuz markadan da temsilciler, yani bizim bölge müdürü arkadaşlarımız da bizi ziyaret ediyorlar. Bizim onlar da mesela globalde ziyaret eden müşterilerle onlar da buluşuyorlar. İyi bir platform gerçekten. Biz şimdi Proof fanları yine biliyorsunuz geçen yıllarda da bahsetmiştik. Onları sergiledik. Yine onlar olacak. Konut tipi ısı geri kazanım cihazı şu anda ülkemizde de çok popüler aslında biliyorsunuz. Bir kapalı ortam havalandırma sorunu gün geçtikçe çok pandemiden beri çok aslında revaçta bir konu. Biliyorsunuz kapalı ortamlardaki oksijen seviyesi düştükçe anlama, başarılı olma seviyesi de düşüyor. Ama oksijen seviyesi arttığında bir sürü bilimsel çalışma var. Oksijen seviyesi belli seviyeye geldiğinde de başarı ve öğrenilebilirlik durumu daha da artıyor. Biz mesela bu gruptaki ürün çeşitliliğini arttırdık. Mesela burada
cebinizden kontrol edeceğiniz Wi-Fi cihazınıza bağlayabileceğiniz oda tipi ısı kazanım cihazlarından tutun. Villa tarzı dediğimiz 3-4 tane odayı bir kere havalandırabilecek sessiz tip ısı geri kazanım cihazlarına kadar bunlar yüksek verimli aynı zamanda cihazlar. Yani bu enerji verimliliği de tabii ki çok önemli. Bunlara kadar burada teknolojik olarak hepsini sunacağız. Yine sessiz fanlarımız çok revaçta. Sessiz fanlar şu anda gerçekten mesela yakın zamanda izlediğimiz, gördüğümüz ve hissettiğimiz kısa zaman sonra normal fan kullanılmayacağı gibi bir durum söz konusu. Çünkü herkes artık konfor alanı içerisinde bu gibi gürültülere maruz kalmak istemiyor. Bunları da işte orada sunacağız. 200 metrekareye yakın ciddi bir alan var. Bütün sektör uzmanlarını, profesyonelleri bekliyoruz. Siz de dahil olmak üzere. İnşallah orada olacağız. Son 8 yıl Avents'te geçti ama aslında sektörün son çeyrek yüzyılında şahitlik yapmış bir kişisin. Sektöre girdiğin zamanla şu anki zaman arasında ne gibi farklılıklar var? Ne gibi gelişmeler oldu? Hem ürün bazında hem hizmet bazında bir değerlendirebilir misin? Bu benim de aslında çok düşündüğüm bir konu. Ben aslında olaya şöyle bakıyorum. Bizim zamanımız şu anda tabiri caizse benim bunu izlediğim, gördüğüm tam rekabet piyasası içerisindeyiz. İlk girdiğim zaman yani sektöre ilk başladığım zaman da oligopol piyasası söz konusundu. Yani şöyle benim hissettiğim buydu. Çünkü sektörde 20 sene önce, 25 sene önce belli sayıda firma ve belli sayıda alıcı vardı. Ve belli sayıdaki firmada belli sayıda stok vardı. Alıcılar da bunları almak zorunda kalıyordu. Alıcı da kuralları kendi koyuyordu aslında. Yani sermaye belli bir kişinin elindeydi. Alıcı da tabii ki işte belli bir kurallar konulduğu için işte o kurallara riayet edip satın alma güdüsünü ona göre oluşturuyordu. Şu anki geldiğimiz noktada tam rekabet piyasası. Çok fazla satıcı, çok fazla üretici, çok fazla da ürün var. Yani ürün olarak bakıldığında nitelik olarak birbirinden farklı ama nicelik olarak işte benzer ürünleri olduğu için işte ister istemez bazen en çok karşılaştığımız konu KS noktasında bir sorun bizi tartamayan firma olduğunda satış noktası satıştan daha fazlasını yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani 20 sene öncekiden sonra da şu anda geldiğimiz ticaretin adı biraz farklı. Daha fazla hizmet vermek zorundasınız. Daha fazla işte satış sonrası hizmet vermelisiniz. İnsanlara daha fazla ulaşılabilir olması. Tek benim gördüğüm kadarıyla satışın daha zorlaşlı olduğu, pazarın daha zorlu olduğu, tam rekabet piyasasının içinde olduğumuz. Satış sürecinde mutlaka farklılık yaratmaya çalışıyorsunuzdur. Vortis'le ilişkiler nasıl? Vortis'in Türkiye bakış açısı nasıl? Türkiye'den çekilmedi. Uzun yıllardır Türkiye'de yer aldı. Güzel bir pazar. Yani biz Vortis tarafıyla sürekli iyi bir partneriz. Çok fazla fikir alışverişimiz var. Onlar mesela Türkiye'den pazarının gelişmesinden çok memnunlar. Ama Türkiye tabii ki çok yerli de üretici, başarılı çok firma var. Dolayısıyla da şimdi durum hem de bir handikaptır aynı zamanda. Bizim burada gördüğümüz, biz Vortis'te ciro olarak bakımda ilklerdeniz. Yani Vortis'in Türkiye pazarını bence büyüttük. Hem burada Vortis tarafı memnun hadiseden hem biz de yaptığımız ciroyu geliştirmeye de devam etmeye çalışıyoruz. Biz mesela en iyi 2-3 ciro sahibi olmak istiyoruz Vortis tarafında da. Tabii ki bunu yaparken de biz insanlara çok uzun vadeli kullanabileceği ürünler taahhüt ediyoruz. Yani Vortis tarafında böyle bir 30 bin saat garanti veren, daha önce de bahsettiğim gibi ender bir firmayız. Vortis tarafı bunu tabii ki globalde de çok iyi kullanan bir durum. Biz burada hem ticari hem endüstriyel hem de domestik tarafta daha fazla kitleye ulaşıp ürünümüzün niteliklerini daha iyi anlatmaya çalışıyoruz aslında. Vortis yani bence hayatından memnun, geliştirmeye çalışıyor şu anda. 2025'in Ağustos'unu bitirmek üzereyiz. İlk 8 ay nasıl geçti? Valla ben bu sene, geçen sene göre bakıldığında bu sene karmaşık bir yapı. Yani biliyorsunuz da ekonomik kriz demek istemiyorum adına aslında ama ekonomik bir dalgalanma, bir resesyon her zaman bu yıl özellikle hissettiğimiz bir yıl bu. Geçen yıla göre bakıldığında yine tamam yani hedeflere göre gidiyor ama böyle bir ayı kestiriyorsunuz. Önünüzdeki öteki ayı mesela birazcık acaba diyorsunuz sorun mu olur gibisinden böyle bir endişe ettiriyor. Sonra bir normalleştiriyor yine. Bazen şey yapıyor, düşündürüyor, sonra güldürüyor, söyle üzüyor gibi bir durum oluyor böyle. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de mesela şartlar iyileşir. Yani durumlar geçicidir. Biz bu önlemlerimizi buna göre yapıp işte önümüze öyle bakmak zorundayız. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Birkaç sene belki daha sonra daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Şirket kurulduktan sonra kriz ortaya çıktı. Sonra pandemi, sevdiğimiz seçimler, afetler, hala da sıkıntılar devam ediyor. Ekip olarak nasıl aştınız bu süreçleri? Yani aslında biz 2017'de kurulduğumuzda kur riskiyle karşılaştık. Yani o zaman şu andaki belki de 10 kat arttı kur. O gün kurulduğumuz günden şu güne kadar. Dolayısıyla da biz ama şöyle düşünün. Bahane her zaman var.
Yani bir şekilde bu öngöremediğimiz konular bunlar. Mesela bu girişimci olmanıza engel mi? Evet, girişimcilerin en büyük, işte müteşebbislerin en büyük önündeki engel belirsizliklerdir aslında. Şimdi bizim ülkemiz işte belirsizliklerin çok olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biz ama ne yapacağız burada? Girişimci olarak doğru bildiğimiz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Biz ekip olarak da mesela 3 tane, mesela ben mesela felsefi olarak bakıyorum olaya. Bu şirketi daha kurulmadan önce çok kişisel gelişim kitabı okudum. Orada bir yerde, ya bilmiyorum, bir yerde izledim ya da bir tane kitapta okudum. Orada diyor ki asla diyor yalnız yola çıkmayın. Günümüz için söylüyor bunu. Bunu niye söylüyor dedim. O dedi ki yani ondan sonra sen şimdi satışı biliyorsun kardeşim. Eyvallah. Ama diyorsun ki finans yönetmeyi bilmiyorsun. Nakit akışını bilmiyorsun. Tablo yapmayı, işte ne bileyim pazarı okumayı bilmiyorsun. Yani pazarlamayı bilmiyorsun derken güçler dengesini oluşturmanız lazım diye bir şey okumuştum bir yerde. Çok hoşuma gitmişti. Şu anda benim ortaklıklarımla en çok güvendiğim bir noktadır. Ben mesela operasyon olarak bilgim var. İthalat, ihracatı da iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama pazarlama, satış noktasında diğer ortaklarım benden çok daha iyiler. Pazarda onlar bir kurt. Yani şeye göre bakıldığında birbirimizi, güçler dengesini çok iyi kurduğumuz için aslında bakıldığında doğru bir ekip kurduk. Ben mesela şunu da fark ediyorum. Şimdi farklı yerlerde aynı soru geldiğinde bize, şimdi bakıyorum ortamda ben aynı cevapları vermişiz farklı yerlerde. Bu çok uzun yıllar, 15-20 yıldır işte beraberiz. İşte aynı kültürden geldiğimiz için muhtemelen olaya bakış açımız bile aynı olmuş. Yani ortaklarla anlaşma, dengeyi bu şekilde sağlıyoruz aslında bakıldığında. İyi bir uyumun içindeyiz. Yakında Sodex'e hazırlanıyorsunuz. Şu anda gündemimizde o vardır, evet, ama evet, 2026 veya sonrasında Avens'te ne gibi değişiklikler, ne gibi yatırımlar olacak? Burada aslında çalışıyoruz. Normalde her ticari kuruluşun gönlünde yatan aslında satışını yaptığı, ticaretinde bulunduğu ürünleri üretilmesi noktasıdır. Bizim gönlümüzdeki aslan da bu aslında. Yani biz bu satışını yaptığımız ürünleri kendimiz üretmek istiyoruz. Bunun için aslında bir girişimimiz var. Yeni bir şirket kurduk bunun için. Fabrika binasında tamamladığımız bir yapımız da var. Şimdi kutu halinde gibi düşünün. Şimdi can alıcı noktaya geldik. İşte makine ve tesisat kısmına. Tabii ki bu hani bahsettiğimiz ülkenin işte ekonomisiyle alakalı bir durum bu. Buna çok hızlı hareket edip işte bütün kaynakları işte kötü kullanıp işte bir an önce devreye sokmak mı, ya da işte önünü görüp yavaş yavaş hareket etmek mi? Bu daha cazip geliyor. Şu anda mesela step by step gidip adım adım yola çıkmak bizim için herhalde daha akıllı olduğunu düşünüyoruz. Hem doğru kararları veririz diyoruz, hem işte ürün portfolyosunu da proje oluşturmuş oluruz. Bir planımız var. Ama önümüzdeki yılın planı olacak muhtemelen. Yani faaliyete geçmesi önümüzdeki yılı bulur. Şirketi kurduğunuz zaman da ilk yıllarda ya acaba profesyonel olarak devam etse miydik diye düşündüğünüz anlar oldu mu? Bu şey gibidir. İlk kurulduğunda işte bir ne derler ona, cesaret meselesi var ya. Yani bu şey gibi düşünün. 2 ay maaş alamazsak işte 3. ay boştayız gibi bir durum vardır aslında. Ama bu girişim meselesi herkesin tatması gerektiğini düşünüyorum bu hadiseyi. Gerçekten müteşebbis olup girişimci olmak, işte kişisel özgürlüğünü kazanmak yönüyle bakıyorum. Ama daha fazla risk ve daha fazla sorumluluk var. Bilesi, herkes bilsin. Kimseye ya evet girişimci hoş geldin, al sana destek, al sana madalya demeyecek. O yüzden çok fazla çalışmaları gerektiğini şimdiden tavsiye ediyorum. O yüzden biz bu bahsettiğiniz konuyu ara ara düşünmüşümdür. Ama şu anda geldiğimiz noktada çok memnunum. Şirketi kurduğunuzdaki hedeflerinize ulaştınız mı Avens'in şu andaki yapısı itibarıyla, yoksa daha oraya çok yol var mı? Çok yol var. Yani şöyle, bu bitmek bilmeyen bir hedef aslında. Hangi firma işte yaptığı cirodan memnun? İşte şu anda dünyanın en büyük firmaları bile işte daha fazla ciro elde etmek için, işte en büyük pazardan en büyük payı almak için uğraşıyorlar. Biz mesela evet kendimizi bir 8. yıl ya 10. yılımıza yaklaşırken aslında iyi durumda olduğumuzu görüyorum. Ama yani yapmak istediğimiz hedeflerin belki yarısını yaptık. Ve gelecek güzel gelecek, daha güzel geleceğini düşünüyoruz. Rahim, Avens ismi nasıl ortaya çıktı? Yani her firmada olduğu gibi bize de aslında bir hikayesi var abi. Özellikle biz bunu işte firma ismini işte kurarken sektörü işte kapsayan, işte birazcık hatırda kalan bir isim olmasını aslında bayağı çalışıldı, üzerinde de duruldu. Avens'in açılması Air Ventilation System'dir.
Yani hava sistemleri aslında. Yani yaptığımız işte çok doğru bir cuk oturdu diye, tabiri caizse cuk oturdu diyebiliriz. Çünkü bizi çok iyi ifade ediyor. Ve de şey var, yani gerçekten biz mesela şu anda ben insanları görüyorum. Yani firmanın patentini alma, isim bulmak noktasında çok fazla sıkıntı çekiyor. Bir marka oluşturma noktasında da çok fazla problem var. Biz mesela bu ismi kurarken bayağı bir beyin jimnastiği yaptık. Güzel bir isim oldu. Air Ventilation System, Avens havalandırma sistemleri anonim şirketi ticari ünvanında bu şekilde geçiyor. Güzel isim oldu. Şu anda ekip kaç kişi oldu? 12 kişiyiz. Yarısı mühendis. Benim ortaklarımla beraber. Onlar makine mühendisi dediğim gibi. Diğer personellerimiz de tekstil servis müdürümüz var. İdari personelimiz var. Depo elemanımız var. Ciddi bir depolama, stoklama şeyimiz var. Durumumuz var. Yani malzeme distribütörlükten kaynaklı ciddi bir malzeme stoğu taşıyoruz. Yönetmeyi işte biliyorsunuz lojistik operasyonları da yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye genelinde 15 tane satıcı bayimiz var ve lojistik olarak sürekli bunlara tedarik zinciri sağlamak zorunda kalıyoruz. Ve bundan da gayet memnunuz. İyi yaptığımızı düşünüyoruz yani bu işte. İhracat çalışmaları? İhracatımız var. Orta Doğu ülkelerine var. Doğu Avrupa'ya var. Rusya'ya var ve Türkiye ülkelerine var. Bunlara ya OEM yapıyoruz ya da Words tarafından eksklusif distribütörlüğümüzü Türkiye ülkelerde de kullanıyoruz. Orta Doğu'da bazı ülkelerde de bize ait eksklusif distribütör. Yani sadece Türkiye'de sınırlı değil. O bölgelerde de faaliyet gösterebiliyoruz aslında. O yüzden ihracat noktasında da iyi yerdeyiz. Fena değiliz yani. Anladım. Dünya Avrupa haritasına baktığınız zaman Türkiye'nin doğusunda Vortis'in herhangi bir lokasyonu var mı? Doğusunda dediğiniz yani Türkiye ve Orta Asya, Çin'e kadar baktığımız zaman. Yani Çin'de de fabrikaları var. Biz mesela asla mesela Çin'den gelen ürünler Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü biz mesela Türkiye pazarında sadece Avrupa'da üretilmiş ürünleri alıyoruz. Yani CE dolaşımından dolayı bir de Çin'den gelen ürünlere ekstra gümrükte şeyler sağlanıyor. Ne bileyim ekstra teste tabi tutuyorlar. Aslında aynı fabrikadan çıkmış bile olsa biz mesela sadece İtalya'dan üretilmiş ürünleri sadece stoklayıp işte Türkiye pazarına sunuyoruz. Tabii ki orada da fabrikaları var. Ona bakarsanız Katar'da, Dubai'de, işte Kuveyt'te yani Vortis global olarak yani her yerinde var ama Türkiye ülkeleri bize bıraktılar. Orta Doğu'da birkaç ülke bize ait. Rusya pazarı bize ait. Doğu Avrupa'da varlar. Orada kendi OEM ürünlerimiz gidiyor. İyi bir ihracatımız var. Başarılıyız bunda da. Ekipte personel seçiminde tabii ki mesleki eğitim, yabancı dil, sektörel tecrübe bunlara dikkat ediyorsunuzdur ama bunun dışında önem verdiğiniz bir özellik var mı? Aslında abi burada çok dikkat ettiğimiz bir konu var. Biz mesela tecrübeli arkadaş alma noktasında tecrübeye girmiyoruz. Aslında evet. Mesela çünkü tecrübeli arkadaş belli bir kültürle geliyor size. Yani eski çalıştığı kurumda bazı örnekler bekliyor kendisi. Motivasyon olarak bakıldığında ikisinde de aynı şeyi alıp alamadığında motivasyon olarak uygun oluyor, uymuyor. O yüzden biz yeni işte mezun arkadaşlarla yol almayı daha çok hoş veriyoruz. Çünkü hem kendi kültürünüzde işte personel gelişmeyi sağlıyor hem de kişisel planına bakıldığında özgürce hareket ediyor. Biz de mesela kişisel noktasında bazı şeyi biliyorsunuz yani firma eleman geldiğinde İşte senin görevin bu derler. Ondan sonra adam çekilir kenara, adamın işini yapmasını bekler. Biz öyle değiliz. Bilgiyi her zaman işte paylaşmaya hazırız. İşte sormada, işte bilgiyi kullanmada, işte ürün seçim noktasında A'sından B'sine kadar, Z'sine kadar bütün aşamalarda varız. O yüzden personel de gelişme noktasında iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden ekibimiz çok uyumlu ve doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum ekipçe. Önemli bir markayla temsilcilik çalışıyorsunuz. Türkiye'de önemli işlere imza attınız. Pek çok fuarda gidip sektörü aslında gözlemleyebiliyoruz. Bugün baktığın zaman Türk iklimlenme sektörünün geleceğini nasıl görüyorsun? Yani diğer ülkelerle göre kıyasladığın zaman artıları, eksileri, insan kaynağı, teknolojisi, altyapısı, dayanışması bir değerlendirme isteyeceğim senden, sektör değerlendirmesi. Bence Türkiye hıvak pazarı yani sektörü başarılı. Yani bugün Avrupa'da ya da dünyanın çeşitli yerlerinde üretilen bir ürünü burada üretme noktasında gayet iyi bir durumdayız bence. Burada sorun şurada olabilir belki. Türkiye'de üretilen ürünleri işte firmanın ürettikten sonra kendi sisteminde test ve laboratuvar noktasında bazen problem yaşadığını düşünüyorum. Bunu yaparken işte çünkü Ar-Ge'ye belli bir kaynak ayırması gerekiyor. İşte çünkü tam rekabet piyasasında zaten ürünün belli bir marjına bakıldığında pazarda rekabette çok bir marjı hani üreticinin en büyük sıkıntısı bu olduğunu görüyorum. Şimdi mesela adam para kazanması gerekiyor ki Ar-Ge kurması gerekiyor. Ar-Ge kuracak ki bunu test edecek, laboratuvar edici, laboratuvara görecek, sertifikasyonu tamamlayacak. Burada bence birazcık bazı desteklere ihtiyaç var.
Burada bence Türk pazarı, Türk işte mühendisliği, Türk işte sektör uzmanları gerçekten çok başarılı. Bir şeyler üretmekte müteşebbislerimiz çok iyi durumda. Pazarda da çok etkin, çok önde lider, dünyada lider olduğunu düşündüğümüz firmalar var bizim sektörde. Sadece belli başlı standartlarda problem var. Testler ve laboratuvar noktaları da birazcık daha iyi evrildiğinde yani globalde daha fazla başarı elde etmiş oluruz. Umarım yani gelecekte bunların düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bu şey gibi düşünün. Zamanla düzelecek şeyler aslında bunlar. Bir kere de mesela sektör böyle STK'lar bunun için uğraşıyor aslında. Türkiye'de de çok sayıda, hatta sayıdır bizim sektörümüz çok geniş ve itibar sahibi bir sektör ülkemizde. Dünyada da aynı şekilde. Yani bir fuar yapıyoruz. Belki de sektör olarak bakıldığında belki de ilk 3'te organizasyon büyüklüğü olarak ilk 3'tür belki fuarın organizasyonu büyüklüğü. O yüzden ben başarılı buluyorum. Türkiye'deki müteşebbislerin ürün üretmekte de problem yaşamadığını, sadece sunum yaparken derler ya, sunum önemlidir. Bunu herhalde uzun vadede daha iyi sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir soru soracağım ama belki biraz şirket sırrı gibi olacak. Evet. Şimdi Vortis'i temsil ediyorsunuz, evet, ama sonuçta bir ithalatçısınız. Evet. Bir müşteri gittiğiniz zaman rakipleriniz Vortis'in globaldeki rakipleri direkt Türkiye'de bizzat faal gösteren, evet, firmalar. Evet. Ama işe alıyorsunuz. Hı-hı. Nasıl oluyor? Ya bu aslında şöyle düşünün. Ben daha önce de bahsettiğim gibi aslında burada şu devreye giriyor. Biz sadece bir ürün satarken yani diyoruz al bizim işte malımız budur. Adı da budur, ismi de budur. İşte al kullan deyip satabileceğimiz bir dönemde değiliz. Daha fazla nicelik ne sunabiliyoruz ona bakıyoruz. Yani biz mesela projenin başından sonuna kadar sıkı takip eden bir ekibiz. Bunu yaparken de projenin gerçekten ihtiyaçlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de işte projecinin ya da işi yapan firmanın, taahhüt firmanın, yatırımcının neye ihtiyacı olduğunu çok yakından takip ediyoruz. Bunun için bizim uzman arkadaşlarımız sürekli gidiyorlar, geliyorlar, görüşüyorlar, numuneler gidiyor, geliyor. Rakiplerimiz de keza aynı şeyleri yapıyor ama burada bazen nicelik noktasında aynı şeyler yapıyor ama nitelik olarak farklılaşıyoruz. Biz bence ekip olarak satış sonrasından tutun, satış öncesine kadar birçok aşamada müşteriye ulaşılabilir seviyede kalıyoruz. Yani bunu çok yakın olarak müşterinin işte çok size hızlı bir şekilde ulaşması gereken seviyede kalıyoruz. Bu tedarik zincirinden tutun malı teslim noktasına kadar belki de şunu yapıyoruz. Teslim noktasında birçok projeye teslim gününden daha hızlı teslimatlarımız oldu. Bizim için gurur verici bir şey yani. Rahim, işkolik misin? Ben aslında abi işkolik kim diyemem. Ben ama şunu söyleyeyim. Sabah erken saatte ofise giderim. Akşama kadar da ofiste dururum. Yani bu işim olsun olmasın. Yani görevimin başındayım. Yani ben diğer sahadaki arkadaşlarımı domine ederim. Onların ihtiyaçlarını ofisten çözerim. İşte yurt dışı operasyonel yazışmalar onları sağlarım. Yani bu bir işkoliklikse evet ama bence değil. Bu işimi yapmam gerekenleri yapıyorum sadece. İş dışında nelerle meşgul oluyorsun? Bir hobin var mı? Abi benim hobim var. Benim hobim çocuklarım. Bir kız bir erkek çocuğum var. Ben mesela geçen gün izliyorum sizin programlarınızı. Severek takip ediyorum. Çok başarılı arkadaşlar geldi. Güzel konuşuyorlar. Tenis oynayanlar. İşte onları gıptayla izledim. İşte benim de hobim abi, ben çocukları hafta sonları işte büyük olan mesela erkek oğlumu tenise götürüyorum. Onu getiriyorum. Kızı jimnastiğe götürüyorum. Herhalde benim hobim bu. Yani arkadaşlar gibi tenis oynuyorum demek isterdim ama tenis oynamaya götürüyorum yani. Spor veya sinema, bu tarz aktivitelerle ilgilenebiliyor musun? Ben mesela seyahat etmeyi seviyorum. Yani yemek yemeyi de seviyorum ama bunu rafine olarak yapıyorum. Mesela hani yemek için yaşamak değil, yaşamak için yemek kısmındayım aslında. Bunu bazı işte dünya ünlü mutfakları tatmaktan itina etmiyorum. Tecrübe etmek hem de deneyimlemek istiyorum aslında. Spor olarak bakıldığında kendi çapımızda fitness gibi durumlarımız var. İşte hayatta daha sağlam basabilmek için, hayatta kalmak için. Onun haricinde ben film izlemeyi çok seviyorum. İşte Guy Ritchie'nin filmlerini, Christopher Nolan'ın filmlerini kaçırmamaya çalışıyorum. Onlar gerçekten konuları farklı yerlere götürdüğü için, böyle de aykırı konuları istedikleri için onlar gerçekten beni memnun ediyor. İzlerken mesela kendime ayırdığım zamanlarda bunları yapmıyorum. Benim kendime ayırdığım özel nokta bunlar. Avens'in ilk sattığı ürünü hatırlıyor musun? Avens ilk sigara kazarım cihazı sattı. Çok küçük, depomuz o zaman boştu. Yani ya şöyle bir müşterimiz sağ olsun bize destek olmuştu ilk kurulduğumuz yıllarda. Bir sigara kazarım cihazı almıştı. Ve biz mutlu olmuştuk yani. İlk defa satış yaptığınız zaman oluyor insan. Satış zaten bir afrodizyak gibidir böyle. Yani belli bir dönem mesela satışta uğraşan adamın zaten başka bir şey yapmaktan keyif alacağını da düşünmüyorum açıkçası.
Isı geri kazanım cihazını hala kullanıyordur. Daha müşterimiz de hala çalışıyoruz bu arada. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Tekrar hayata gelecek olsan yine bu sektörü seçer miydin? Ben seçerdim. Ben mesela 22 yıldır aynı sektördeyim. Yani sektörü çok yakından takip ettiğimi düşünüyorum. Yani bütün mesela o zamanlar çalıştığım kurumda da dergiler falan hepsine göz gezdirirdim. Sektöre mesela adam beni tanımazdı ama biz onu dergiden, mecbualardan falan takip ederdik. Ben bizim sektörü gerçekten başarılı buluyorum. Yani konusunda hem uzman kişiler çok fazla var. Hem donanım kişiler çok fazla var. Çok fazla mühendis, uzman kadro var. Dolayısıyla ben bu sektörü gerçekten çok sevdim. Bir daha dedim ki yani aynı hikayeden neresinde olmak isterdin? Ben mesela düşünüyorum bunu. Diyorum ki tekrar başlasam aynı şekilde davranır mıyım? Evet, aynı şekilde davranırdım. Yani yine ben mesela bu en alt kademeden en üst kademeye kadar oynamayı tercih ederim. Çünkü beni çok fazla geliştirdiğini düşünüyorum bu hadiseyi. Çünkü bu şey gibi ürün boyut duyarlılığından tutun işte malzemede işte görme noktasında işte bir ürünü işte bakmak gibi düşünün. Satış sonrasına kadar bir proses aslında bakıldığında bunu çok iyi yaptığınız zaman ticari hayatınızda ayakta kalıyorsunuz. İyi yapmadığınız zaman da zaten aramızda değilsin. Bu sektöre ilk kez girecek yeni mezun veya meraklı bir insana ne önerirsin? Ya bence bizim sektör gelişmeye çok açık ve günümüz teknolojisine bakıldığında hala konutlara havalandırmanın çok işte ulaşmadığını görüyoruz. Yani bu nasıl mesela 30 sene önce belki klimanın işte evlere girmesi çok işte lüks görünüyordu. Şu anda bakıldığında bu sıcaklarda hangimiz işte klimasız ortamlarda bulunabiliyoruz? Hani evimiz yoksa işimiz de var, işimiz yoksa arabamız da var gibi bir durum var. Ama şu anda bakıldığımızda kapalı havalan sendromu dediğimiz bir durumu İşte eve girmemiş olan bir durumdan bahsediyoruz. Yakın zamanda bu işte biz mesela oda tipi ısı geri kazanım cihazlarımız var mesela. Yeni mezun arkadaşlarımızın da bu fırsatı görüp işte hem iklimlendiren hem taze hava ihtiyacını karşılayan hem de havayı arıtma cihazı olarak kullanabileceğimiz bir cihaz geliştireceği noktasında eminim yakın zamanda bu yapılacaktır ve bizim sektör uzmanı arkadaşlarımız yapacağını düşünüyorum. Umarım başarırız. Hiç hayatında veya daha sonra çalışma hayatında diyeyim yanlış yapıp ilk yanlış yaptım dediğim bir şey oldu mu? Ya çok yanlış yaptık abi. Yani ben insan olarak yanlış yapma noktasında ondan ders çıkartma noktasını da geçiyorum, bir kenara koyuyorum. Yani bu yanlış yapmak doğamızda var. Yani bazen mesela şirkette de bazen işte istemediğimiz kararlar alıyoruz. Bedelini ödüyoruz. Umarım işte ödeyeceğimiz bedeller hani çok ağır kaldırabileceğimiz gibi durumda sorun yok. Ben şimdiye kadar hep işte yönetilebilir herhalde hatalar yapmışımdır. Yani kendimce öyle düşünüyorum yani. Kötü kararın da bedelini ödemişimdir yani şimdiye kadar. Sonuçta yöneticisi gün içerisinde mutlaka stresli, sıkıntılı süreçler oluyordur. Bu süreci nasıl aşıyorsun? Aşabiliyor musun? Evet, aşıyor musun? Ben mesela olaya çok profesyonel yaklaşıyorum. Ne demek istiyorum biliyor musun abi? Biz mesela konusu iş olan bir iş yapıyoruz. İş ne demek biliyor musunuz? İş demek problem demektir aslında. Biz mesela problemi çözen kişileriz. Yani bunun işi daha böyle iş değil de başka bir şey olsaydı zaten onu yapıyorduk ve şu anda hani böyle sabahtan akşama gidebileceğimiz, işte çok üretebileceğimiz, satabileceğimiz bir iş yapmıyorduk. Daha basit bir şey yapıyorduk. İş demek yani para kazandıran, sizi ve ayakta tutan ticari faaliyetlerinizin çözümü problem çözmektir. Problem varsa işte bu işte var olursunuz. Yoksa zaten bu işi yapmazsınız zaten otomatikman. O yüzden ben problem konusunu çözme konusunda baş etme noktasında olaya profesyonel yaklaşıyorum. Bunu çözmek için de en fazla işte eşim ve çocuklarım da işte akşam eve gittiğimde işi unutuyorsanız zaten problem yok. Sorun çözmeyi sever misin? Çok severim. Ben mesela kriz yönetimi. Genelde daha önce çalıştığım zamanlarda da belli başlı sorunları proseste görüyorsunuz zaten. Bunu mesela yöneticiyle de paylaştığımız zamanlar oluyor. Bazen de diyorsunuz ki bunu değiştirelim. Modeli farklı bir model haline getirelim. Ya bu biraz zor bir şey aslında. Bir şeyi değiştirmek çok zor bir şey. Çünkü bazen mesela çok kanıksanmış oluyor. Çok benimsenmiş oluyor. Bunu diyorsunuz arkadaşlara mesela bunun yöntemi bu olsun diye bir dirençle de karşılaşıyorsunuz. Ama doğruya gitmek kolaylaştırıyor. Onları da daha sonra ikna ettiğimiz durumlar oluyor. Bazı edemediğimiz durumlar oluyor. Problem çözmeyi severim yani abi. Çalışma hayatında günlük iletişimde WhatsApp çok kullanır mısın? Ya bu kaçınılmaz oldu artık. Yani ben mesela formal olarak e-mail tercih ederim. Yani böyle profesyonel hayatımızda çok işte üst düzey firmalarla çalışıyoruz. Bunların yazışma dilini ben e-mail olmasını tercih ediyorum. Hem mesela daha fazla diğer arkadaşlarıma da açık olmuş oluyor. Hem herkes de görebiliyor. Şahsen kişisel bir şey değilse. Ama mail konusu böyleyken WhatsApp konusuna bakıldığında işte arabada, evde, akşam, gece işte geçen gün bir arkadaşımız da söyledi. İşte ben diyor hemen işte buluyorum kayıtları falan. Evet ben de evet. Aynı şey yapıyorum yani gerçekten onun gibi davranıyorum. Emoji kullanır mısın çok?
Emoji biz kullanıyoruz. Biz aslında şöyle, bizim nesil abi şanslı. Biz mesela top da oynadık. İşte mahallede de koşturduk. Tuşlu telefonda kullandık. Fax da çektik. Fax da çektim. Ne bileyim işte bilgisayar kullanıyorum. Çok iyi de bilgisayar kullanıyorum. İşte bakıldığında emoji de kullanırım abi. Benim basit şeyler bunlar yani. Adapte olabilir. En çok kullandığın emoji? En çok kullandığım emoji aslında alkış. İyi bir işi kutlamak için yaptığım bir şeydir. Personelle yani bana güzel haberler verdiğinde alkış ve işte tek gözlüğü açtı gülümseme. Çalışma Avens kurulduktan sonra böyle sıra dışı bir teklif, talep geldi mi hiç müşteriden? Yani ben mesela en çok şundan aslında müzdaripim. Niteliği belli olmayan müşteri talepleri bizi yoruyor. Mesela bizim personelimize de böyle bir şey geldiğinde o da bakıyor maile, ben de bakıyorum ne istemiş diye. Bunu mesela sektör uzmanlarımız yapmıyor. Mühendislik kurumları da yapmıyor. Bu şey gibi geliyor. Yani böyle bu alana çok merak salmış ya da ne bileyim bu işi kendi üstümüzden gelirim diyen kitle genelde yapıyor bunu. İşte kendi mesela bir uzman görüşü almaktan sakınan ama bu işi ben yapabilirim diyor. Bize işte bir talep geliyor böyle. Fan desem fan değil. Ne bileyim ısıtma cihazı ısıtma değil. Soğutma cihazı soğutma değil. Böyle ekstrem talepler gelince böyle biraz şey yapıyoruz. Hani cevap vermesek daha iyi oluyor. Ama onu da diyoruz ki doğru bir kuruma yönlendirmek en iyi doğrusu diyoruz. Gidin şöyle bir uzman görüşü alın deyip en karşılaştığım şeyler bunlar abi. Hayatın dönüm noktası. Tabii hayatım dönüş noktası en önemlisi evlilik hayatım. Doğru bir eş, çocuklar inanılmaz derece keyifli ve hobim benim artık. Yani çocuklar mesela herkesin bakmak zorunda olduğu ama ben çocuklarla zaman geçirmeyi, bir şeyler yapmayı çok bayılıyorum. Ama bunlardan bir tanesi İstanbul'a gelmemdir. Bir tanesi şirket kurmamdır. İşte ailemdir. Bunlar yani aslında birden fazla var. Bunları mesela düşündüğümde evet en önemlileri bunlar. Emekli olmayı düşünüyor musun? Bunu bana normal böyle dost meclisinde arkadaşlarımızla da konuşuyoruz böyle. Biz abi çalışmak için doğmuşuz. Yani şey gibi emeklilik planı ne diye sordu bana bir arkadaşım. Oğlum dedim ben ölene kadar çalışmak için doğdum zannediyorum yani. Yani dolayısıyla da herhalde yapacak çok işimiz var gibi hissediyorum kendime. Umarım Allah uzun ömür verir hepimize. Yürürüz. Bu videodan sonra bir akşam yemeğine çıkacak olsan. Evet. Beraber yanında götüreceğin 3 kişi kim olurdu? Bu aslında abi biliyor musun? Bunun sorunu ben yabancı bir video olarak bunu birkaç sene, 5 sene önce belki izlemişimdir. Yabancı bir adam bir karı kocaya soruyor bunu. Diyor ki bir yemeğe çıkmış olsam bir aktör, aktrist işte güzel bir bayan işte kimse işte seç diyor falan adama. Adam işte en beğendiği işte aklında olan kişileri söylüyor. Kadına söylüyor. Kadın da başka bir aktris söylüyor falan. Sonra aynı soruyu çocuklara soruyorlar. Diyorlar ki işte siz işte kiminle yemeğe çıkmak istersiniz falan deyince çocuklar mesela anne babam ailem diyor yani. Bu beni çok etkilemişti. Ben şu anda da mesela eşim ve çocuklarım demek isterim bu cevabı. Çünkü şey var. Hep her akşam beraberiz ama bir şey yapmak istediğimde onlarla yapmak isterim. Tabii ki burada mesela hepimizin mesela aklının ucunda mesela ülkemizin kurucu Ulu Önder Atatürk mesela aklımıza gelir. Hepimiz düşünmüşüzdür böyle keşke biz de bir işte bu masada bir yer alsaydık gibisinden. O tabii ki bizim şeyimiz olsun, mottomuz o ama ailemiz. Yönetici olarak kendini geliştirdin yıllarca ve şirketleri de gözlemledin. Şirketlerin büyüme eğrisi, büyüme çalışmaları ülkemizde çok kontrollü oluyor mu? Yani bir şirketin büyüklüğü, ciro, insan kaynağı, pazar payı bu gibi detaylar tabii ki önemli ama şirketler büyümesini devam ettirmeli mi yoksa belli bir noktada kontrol edebildikleri seviyede kalmalı mı? Bu güzel bir soru. Düşündüğümüz de bir soru. Yani biz mesela kendi şirketimizden örnek verirsem mesela 2017'den kurulduğumuzdan beri biz mesela ivme olarak parabolik olarak bakıldığında hep mesela yukarıya giden çok şükür buna çok mutlu olduğumuz bir konu bu. İşte bir sürü işte ülkede kriz durumu falan gibi onlara da baktığımızda biz yani pandemisinden tutun işte kur dalgalanmasına kadar yaşamış bir firma olarak söylüyorum bunu. Bunu eğer arttırdığımız için memnunum. Ama diğer taraftan bunu uzun vade sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Bu bir şey var aslında. Bununla ilgili bir çalışma var. Şirket işte belirli bir yere kadar büyüyor. Ondan sonra işte stabil hale kalıyor. Bunu mesela Avrupalılar şöyle açıklıyor. Avrupalılarda büyüme bizim gibi biliyorsunuz enflasyon seviyesinde büyüme falan söz konusu değil. Onlar mesela büyümelerini satın alarak büyümleri dikey haline çevirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de işte biliyorsunuz çok güzide firmalarımız var. Onların hedeflerinden işte kaçmıyor radarından. Ben mesela o seviyeye geldiğinde zaten onu hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bu işte artık başka bir şey yapmam gerekiyor. Bazen firmaları bu
ve belli boyutsal duyarlılığı aşmaları için zorlayan bir şeydir bu. Karar vermesi gerekiyor. İşte yeni bir ürün mü ekleyeceksin? Çalışan sayısını mı artıracaksın? Pazarda etkinliğini mi artıracaksın? Nasıl daha büyümeye? Çünkü şey var. Hepimiz mesela ciroları arttırma gibi biz şeyin içindeyiz. Yani bu bir kuralı biz koymadık ama yani işletmeler daha fazla ciro yapmak zorunda. Özellikle bizim gibi ülkemizde yaşıyorsanız enflasyonun altında büyüme sizi götürüyor maalesef. Mecburuz yani bazı şeylere. Bazen sistem bizi oraya itiyor yani. Şimdi tercih sorularımıza geldik. Keşan mı İstanbul mu? Ben mesela Keşan'ı seviyorum. 20 yıl orada yaşadım sonuçta. Doğduğumuz, büyüdüğümüz şeylere gitmek, işte oradaki işte yaşadığımız zamandaki insanları görmek beni keyiflendiriyor. Ya İstanbul tabii ki çok büyük bir metropol, çok kalabalık bir şehir. Belki Keşan değil de Edirne, hani nezdinde sorsaydınız mesela, dedim Serraç şehri, hem Osmanlı başkenti. Edirne falan hani böyle yaşamak istediğim bir yerdir. Keşan zaten kalbimizde, o zaten yaşadık yer biliyorsun. Edirne'de hayatımı sürdürmek isterdim. Marka mı fiyat mı? Marka, fiyata her zaman ulaşabilirsiniz ama markayı elde etmek için belli bir şeye ihtiyaç var. Ve marka hayatta kalır, fiyat hayatta kalmaz. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Evet, zor soru. Ama büyümek için yeni müşteri şart. Eski müşterilerde ahde vefası var. Onlar her zaman işte bize destek olan. Ben mesela çok iyi takip ettiğim bir durumdur. Yıl sonları her yıl mesela satış toplantısı yaptığımızda, raporlara baktığımızda işte yeni müşteriler ve kaybedilen müşteri var mı diye bakarız. Bizim için kayıp mesela asla kabul ettiğimiz bir durum değildir. Ama bakarız yani ya işte o sene belki iş almamıştır ya da yatırımcıdır. Bu gibi firmalar gelip geçiyor, çıkıyor ama biz mesela eski kurumların belki de tamamına yakın olanlar, çünkü çok müşteri memnuniyeti odaklı bir kurum olduğumuz için hepsiyle çalışmaya devam ediyoruz. Çalışıp kaybettiğin ama sonra tekrardan kazandığın bir firma oldu mu? Ya belki de istemeden kızdırdığımız bir müşteri olmuş mudur? Teslim süresidir, ne bileyim işte ürün gitmiştir, adam işte ne bileyim beğenmediği bir durum olmuş mudur diye, ama böyle bir şey karşılaştığımı hiç hatırlamadım. Ama mutlaka yani belki de hani adam işte bazen bize küsmüştür, bizim haberimiz yoktur, gitmemiştir, bizim hatamızdır. Günümüz şartlarında mümkün yani. Ama karşılaştığımız bir durum değil. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Ben zaten çalışma hayatım boyunca ofisteydim. Sahadaki personelle arkadaşlarıma domine ediyorum. O yüzden ofiste çalışmak benim için bir konforlu bir durumdur yani. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Satış olmazsa tahsilat olmaz. Satışı yapmak bizim için çok önemli bir durumdur. Ama sonuçta şey yani satışı da 3 aşaması var. Pazarlamak, satmak, tahsil etmektir. 3 aşamalı bir işin bir tanesi finansal olarak yönetemediğiniz zaman satamıyorsunuz zaten. Hali birbirinden kopmayan ikili ama satış birinci sırada geliyor tabii ki. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Günümüzde bu teknoloji çağında hız çok önemli. Ben mesela hızlı karar almaktan yanayım. Niye? Eğer karar alma noktasındaysam, eğer de karar alamıyorsam, bunu da bir yerde okumuştum. Karar almayın diyordu. Ben de mesela karar almamam gerektiği bir yerde hızlı da olsa, yavaş da olsa karar almamayı tercih ederim. Ama genelde mesela hızlı karar vermem noktada, yani şey gibi bir karar verme noktasında hızlı cevap vermek, çünkü günümüz bu şart. Yani hızlı cevap, hızlı hareket etmek zorundayız. Teklif ver bekle mi? Arada dürt, ısrarcı ol. Teklif ver bekle değil aslında. Çünkü şey var, biz teklif verdikten sonra müşterimizi ararız. Niye biliyor musunuz abi? Ya teklifimiz doğru gelmiş mi? Yani memnun, yani bizde bir eksik, bir noksanlık var mı? Sizin için yapabileceğimiz daha bir şey. Bu yapılması gereken bir şey. Evet yani biz şey değiliz. Biz yani teklifimizi gönderdikten sonra kardeşim bir ara sor yani müşterinin, değil mi yani? Beklenti için. Ben mesela teklif aldığımda müşteriden beni aramasını beklerim. Biz de müşteri aramalıyız yani. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Risk almak. Ama ne kadar risk almak? Risk almak önemli abi. Risk almak gerekiyor. Yani yüzün ticaretle uğraşıyorsan zaten risk hayatın parçası haline geliyor. Ciro mu, karlılık? Karlılık. Ama ben ciroyu severim. Ciroyu severim yani. Gerçekten söylüyorum. Bu zor bir soru olacak sizin için. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Biz fuar için doğmuşuz. Yani şey gibi. Yani biz gerçekten şey yaparız yani, bu fuar işlerini iyi yaparız. İyi de ağırlarız müşterilerimizi. Ve bunu yapmaktan da çok, ben mesela fuar çok yorucu görür. Bazı konuşuyoruz işte katılımcılar, ya çok yorulduk işte. Biz de yoruluyoruz. Biz mesela özellikle sattığımız ürün mesela çok fazla ürün sergileriz. En fazla çeşitlilik olarak firmalar, yani en fazla çeşitli ürünü getirip büyük boyda ürünler de getiriyoruz. Ama toplanırken herkes elini kolunu sallayarak gidiyor. Biz mesela fuar gece saat 1'o toplanırken hala oradayız. Yani hala mal katlıyoruz. Çünkü işin içinde olmaktan çok memnunuz aslında.
ve keyifli oluyor. Yani şey gibi, başarı hikayesi gibi oluyor. Toplarken kutuluyorsun bir yandan da ürünü topluyorsun, bir yandan da hani şu gelmişti, bu geçmişti falan gibi de tartışma durumu oluyor. Güzel oluyor yani. Fuarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Enteresan gözlemlediğim bir şey olduğu için. Pandeminin sonunda Sodex Fuarı gerçekleşmiş, hatırlarsanız. Maskeyle katılmıştık biz. Pandemi koşullarında herkes çekindi. Hatta katılmayan ciddi firmalar oldu. Ama sanki o fuarda en büyük standlardan biri sizinkiydi ve çok dikkat çekici. Salona girişte büyük çok bir alandı. Evet. Güzel de bir standınız var. Nasıl karar verdiniz buna? Ya bu şey gibi, buna çok büyük, yani bizim ülkemizde bu fuar olayları biraz kaynağa ihtiyaç var. Yani buna göze almalısınız. Biz mesela o pandemi noktasında biz de mesela ya işte böyle hem işlerin biz pandemi zamanında iyi işler yaptık. Havalandırma işte hep ön plandaydı. Tamam, mesela çok istediğimiz gibi bir durum olmadı ama işte boş kalmadık. Orada biz şeyi düşündük. Acaba buna katılmayalım mı diye. O zaman da şey var, biliyorsunuz biz fuara katıldığımızda o yer sizin. Sizden sonra hani tekrar siz talip olduğunuzda yine aynı yer sizin olmuş oluyor. Bunu kaçırdığınızda hem yer gitmiş oluyor hem de tekrar yeniden bir sil baştan maceraya girmiş oluyor. O yüzden biz dedik ki hem zaten bu şey durumu, pandemi durumu, hem de havalandırma cihazları, biz dedik ki yerimizi hem kaçırmak istemiyoruz hem de madem pandemide zaten müşteriye gidemiyoruz, bari müşteri bize gelsin. Maskeli de olsa buna katıldık. Çok da iyi bir fuar geçirmiştik. Çok da ekip olarak da kalabalıktı. Global olarak da bizim temsilsiz yürüttüğümüz firmalardan da ekip arkadaşlarımız gelmişti. Kalabalık bir ekip olarak memnun kaldığımız bir organizasyondu. Fuarları seviyoruz, bekliyoruz. Bütün müşterilerimizi buradan, yani müşterimiz, adaylarımızı da bekliyoruz. Fuarlarla ilgili bir şey daha soracağım. Röportajda sormaya atladım. STK'larla olan çalışmanız, bir üyeliğiniz olan dernek var mı? Bizim aslında benim ortaklarım MTM'de üyeleri diye biliyorum. Aktif olarak takip etmiyorum onları ama biz mesela İSKİ'de de yakından takip ediyoruz. İSKİ'de üye olmak istiyoruz. Yani bunu birazcık da aslında bahsettiğimiz bir yatırım planımızla birlikte yapmak istiyoruz aslında. Çünkü üreticiler olduğunuzda İklimlendirme İhracatçılar Birliği de olmuş oluyor böylece. Ben mesela oraya katılmak istiyorum şahsen. Ve yönetimde de inşallah yer ediniriz. 5 marka söyleyebiliriz hayatında olan veya sektörde olabilir. Mesela sattığımız markayı seviyorum. Vortis 70 yıldır dünyada popüler bir marka. Vortis, yani kendi markamız, şirketimizin ismini de marka olarak sayarsak tabii ki Avens derim, Vortis derim. Teknolojik olarak Apple derim. Evet, ülkemizin gururu, severek tercih ettiğimiz Türk Hava Yolları derim. Bir de severek, yani çoluk çocuk hepimizin yediği işte çikolata markası Spirit derim. Yani herhalde 5 oldu galiba, değil mi abi? Evet. 5 oldu. Evet. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Ben toplantının mesela boş toplantı sevmem abi. Yani mesela konusu mesleki olması gerekiyor. Çünkü herkesin işi var. Yani şu anda günümüzde de toplantıyla zaman geçirmek istemem. Kısa toplantıları severim. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Kar kaybı. Yani karı bir şekilde tolere edersin ama müşteri kaybı sürdürülebilir değil. Tiyatro mu, sinema mı? Sinema. Yani canlı izlemek keyifli olsa da ben özellikle sinemayı severim yani. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Genç yetenekler her zaman tercihimizdir yani. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Bu günümüzde çağımızın bir durumu yani. Biz mesela ben her şeyi biliyorum noktası bize uygun değil. Sorup öğreneceğiz. Her şeyi bilemeyiz zaten. Sorup öğrenmek, paylaşmak en güzeli. Şu anda benim yerimde otursan kendine hangi soruyu sorarsın ve cevabı ne olur? Ben aslında bakıldığında programı izledim ve arkadaşların cevapları olsun çok da tatmin oldum. Güzel program. Bu arada hem de düşüneyim biraz da sizi öveyim. Sağ ol, teşekkürler. Bu çok güzel bir organizasyon. Ben mesela daha önce buna benzer organizasyonlarda bunu görüyorduk. İşte mecmualarda. O da hep benzer kişiler genelde oralarda röportaj veriyordu ve dönüyordu bu hadise. Bir dönem sonra okumayı bıraktım. Sadece yapıyordum. Ama şu an bakıldığında yani sektörde birisine dokunmak ve sektörde o adamı biraz yakından işte o adam hakkında bilgi ya da adam diyorum ama kadın erkek fark etmez. Biraz bilgi sahibi olmak harika bir şey. Bize bu imkanları sunduğunuz için size ve ekibe teşekkürlerimizi iletiyorum. Ben şu an sizin yerinizde olsam kendime ne sorardım? Bu mesela gibi bu hikayenin devamında kendini nerede görüyorsun? Yani bu gibi. Yani emeklilik geldi mi? Yani bu zaten söylemiştim, ölene kadar çalışarak devam edeceğiz gibisinden bir halimiz var ama ben gibi
ülkemiz adına yani çok başarılı, güzel firmalar var. Hem sektörümüzde hem de sektörümüzün dışında. Biz de mesela sektör adına yani evet ya bu adamlar bu işi becerdi ve sektöre güzel bir armağan etti. Güzel konuşulması istediğim bir durumdur. Ve umarım biz de mesela hem katma değerli bir ürün üretip sektöre işte hem de örnek olabileceğimiz bir ürün işte geliştirip sunarız. Ve firmalarda yani hem bizi yani onur ederler hem de biz de bu işte başarıyı know-how olarak bütün işte üreticilerle paylaşmış oluruz. Güzel bir soru ve güzel bir cevaptı. Teşekkür ederiz. Röportajımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Vakit ayırdın. Biz de sorularımızı cevapladın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hıvak Play'in bugünkü konu Avens kurucu ortağı Rahim Kulay'dı. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.